güvensiz bir ortam dedikleri yerdeyim tek başıma. Benden başka turist de yok zaten. İnsanlar acayip bakıyor şu an. Kamerayı falan görünce. Zaten arkamdan belli oluyordur muhtemelen. Bir ton insan bakıyor. Yani Hindistan'dayken artık bu tarz şeyleri hiç takmamaya başladım. Çünkü yani insanların bakışına falan aldırırsanız Hindistan'da işiniz o kadar zor ki. Selamünaleyküm. नमस्कार। नमस्कार सर। आप कैसे हैं? एकदम अच्छा, एकदम ओके की डिमांड है। कहाँ हम चोर बाजार? चोर बाजार तो इधर है, यही तो है चोर बाजार। Straight o. ये इधर पहला Ha, छोड़ okey. Ne hikaye oldu? Tabii biraz öğrenmem gerekiyordu. En azından nereye gideceğimi falan sorabiliyorum. Bu da güzel bir şey çünkü yani İngilizce de sorabilirsiniz ama kendi dillerinde Hintçe sorduğunuzda insanlar çok sempatik oluyor bir anda ve sizi de sempatik görüyorlar. Bu yüzden kendi dillerinde sormak her zaman avantaj. आप कैसे हो? कहाँ हम चोर बाजार? चोर बाजार. राइट राइट। I'm looking for चोर बाजार. चोर बाजार। चोर बाजार. क्या लेने का है? Antik है. ये गली. Yeah. Okay, then right. मटन स्ट्रीट। Okay, thank you. Sanırım çok yaklaştım. Sağa dönünce Çor Pazar oradaymış. Antika pazarı daha doğrusu. Çünkü Çor marketin içinde birden çok ayrı kol var. Bunlardan en ünlüsü, en popüler olanı antikaların satıldığı pazar alanı. Bakalım orası nasıl olacak. Şu anda yaklaştım sanırım antika kısmına. Öyle bir hava alıyorum buralardan. Hay. Asya'nın en küçük meyvesi. Yanlış hatırlamıyorsam durian de ismi. Bu o değil sanki ama garip duruyor biraz. Ona da benziyor. O ya, kokuyor işte o. Motorlulara dikkat etmeye çalışıyorum çünkü elinizden kapıp gidebiliyorlarmış. Selamünaleyküm. बंद है, फ्राइडे बंद रहता है। ये राजू। Beni birine yönlendirdiler şimdi de. Yine bunların şeyi işte. Antika kısmını sordum. Bir adama burada. Hello. Friday market is closed. Antique market is closed. Antique market is closed? Really? I have the shop also, one antique. I came for that one. Anyway. Which type you think you like? Which type you think you like? You know the free market is today is open, but Maybe tomorrow. tomorrow and day after tomorrow. Saturday, Sunday open. Friday closed. Tomorrow you are here. I don't know. I will see. But okay, thank you. Tomorrow you come. Tomorrow is open full antique market. Thank you very much. Have a nice day. Bugün Cuma.
Cuma olduğu için bu bit pazarının antikaların satıldığı kısmı kapalıymış. Bunu öğrendiğime üzüldüm. Belki yarın tekrar gelebilirim sadece o kısmı için. Yani değer mi bilmiyorum da bakacağım. Ya zaten biliyordum burada çok fazla alabileceğim bir şey olmadığını. Çünkü genellikle araba ve motorların yedek parçaları, ya gerçi her şey satılıyor. Ekmek, peynir de var, battaniye de var, ayakkabı da var, GoPro, her şey var yani. Ama pek yani bir şey almayı düşünmediğim için buraya gelme amacım burada yürümek ve tepkileri ölçmek istedim. Şu turuncu saçlı dayılara hasta oluyorum ya. Adam hemen come here çağırıyor. Hi sir, hi. Hello, how are you? We will talk. Hi, camera. This is Yeah, what's camera. your name? My name is Adil. What's your name? Adil, Mert. Matt. From which country? Hi. आप किससे हैं? हाँ, आपको हिंदी आती है? अच्छे से। अच्छा, अच्छा, आप कैसे हो? Which country? Turkey. Turkey. Adam konuşurken tükürüyor, uzaklaşacağım, kusura bakmayın. Okay, bye. Yani işte böyle tepkiler. Ama tişörtümün yarısına tükürdü adam ya. Ağzında pan gibi olan şeylerden vardı. Bu konuşmaya çekinmeyenlerden de ağzında o varken. Yani zaten yarısı üstünde şu an. İyi bir Hindistan cevizi bulsam. Acayip susadım. Su satan yer de bulamıyorum burada. Yanımdaki su da bitti. Yani bir Hindistan cevizi öyle iyi giderdi ki, biliyorsunuz içindeki besin değerleri ve susuzluğunuzu giderme yüzdesi çok yüksek. Çok kötü bir cümle kurdum. Yani o yüzden iyi olur bulursam. Şorbazar. Bunu da özellikle çektim, fark ettim. Ağzında pağın dedikleri tobacco var, tütün var. Bu pağın ağızlarındayken konuşamıyorlar gibi şeyler yapıyorlar. Onaylıyorlar veya onaylamıyorlar. Ya yolu gösterebiliyorlar elleriyle. Bunu da görmenizi istedim. Bilerek konuşturmaya çalışıyorum. Konuşamıyor. Konuşamadığı için sinir oluyor. Bir an önce muhabbet bitsin istiyor. Bu videoyu özellikle çok fazla kesmeden yayınlayacağım. Bunun da bir nedeni var. Kendime challenge yapmak istedim. Aynı zamanda bu challenge herkes için geçerli. Neden? Çünkü kamerayı hiç kapatmadan yürüyerek Çorpazarı gezmeye kalk. Zaten etrafındaki bakışlardan da anlarsınız. Çok olağan bir durum değil bu onlar için. Ya turist bile yok şu an etrafta. Bildiğin 2 saate yakındır yürüyorum ara vererek. Abartmıyorum. Bir tane zaten kamerada da görürsünüz. Yalan mı doğru mu? Bir turist görmedim. Turisti geçtim. Bu şekilde kamerayla yürüyen yok böyle bir şey burada. Tamamen doğal olsun istiyorum bu video. Yayınlayacağım bunu bu şekilde. Burada bile yerel insanlardan çok fazla duydum ki Çorpazar'a gitmeyin tek başınıza turist olarak. Gitmeyini geçtim. Kamerayı falan hani bırakın diyorlar. Yani kaldığınız otelde veya hostelde bırakın öyle gidin diyorlar. Yani şu an buna bir cevap gibi bir şey oluyor bu. İnsanların tepkilerini de görmenizi istedim bu yüzden. Yani buradan çıkarılacak sonuç da şu. Gezerken önerileri dinleyin. Deneyimli insanların size çok şey katacağını söyleyebilirim. Ama gezi konusunda yani bir yere gitmek istiyorsanız veya bir şeyi kendiniz görmek istiyorsanız bunu deneyin yani. Deneyin, kendi deneyiminiz olsun. Yani kötü bir şey olursa da olabilir yani. Hani bu da olabilir. Sonuçta gezmiyorken de günlük yaşantınızda başınıza çok kötü şeyler gelebilir. Bunu fazla engelleme şansımız yok ama en azından kendi kendimize deneyim edebiliriz. Beni açıkçası Varanasi'den sonra en çok etkileyen şehir burası oldu. İlginç yani. Çok insandan duymazsınız büyük ihtimalle Mumbai'nin çok etkileyici olduğunu ama ben biraz farklı bir gözle buraya bakmaya kalktım. Çok meraklılar ya. Hindusu da Müslümanı da. Çorpazar çok eskilerden beri var. Çor'dan önce Hintliler buraya şor demiş. Şor'un anlamı da noisy demek. Noisy, sesli, gürültülü. Yani gürültülü pazar anlamına geliyor. Ancak İngilizler burayı sömürmeye başladıktan sonra Çor'u diyemiyorlar, Çor diyorlar. Bu bir rivayet. Bu yüzden ismi Çor olarak kalmış diyorlar. Onun dışında Çor, Hintçe'de hırsız demek. Yani burası aynı zamanda hırsız pazarı. Tabii esnaf burada çok sevmiyor bu ismi. Çünkü
ya bir nevi buradaki esnafa hırsız demiş oluyorsunuz. Çok da tercih edecekleri bir isim değil ama burası bu şekilde ünlenmiş. Bu artık İngilizlerin telaffuz edememesinden mi yoksa gerçekten bütün esnafın hırsız olmasından mı? Sanmıyorum. Böyle kalmış. Burası bir Müslüman pazarı diyebilir. Yani tabii ki Müslüman dışında Hindular da diğer dine mensup insanlar da var. Halkın geneli Müslüman. Bu yüzden esnafa direkt selamun aleyküm diyerek yaklaşabiliyorsunuz. Kendimi hiç güvensiz hissetmedim buradayken. Çok kişi kamerayı bile açma dedi. Ama hiç alakası yok. Yani hiç alakası yok. Tek başımayım bir de yani. Hiç güvensizlik ortamı oluşmadı etrafımda. O kadar karışık labirent gibi ki bu Çorpazar. Zaten şöyle bir gerçek var. Çorpazar Asya'nın en büyük bit pazarlarından biri. Hindistan'ın en büyük bit pazarı burası. 70 ve 80'lerde Bollywood filmlerinde konu olmuş bir pazar. Bit pazarı burası. Bir Bollywood filminde der ki eğer üzerinizde kendinize ait olan bir eşyayı bulamıyorsanız bunun için çok endişelenmeyin. Çorpazar'da bulacaksınız zaten. Burası dediğim gibi Müslüman mahalleleri. O Bollywood filmlerinde gördüğümüz ilginç yapılar mevcut burada. Tabii hırsızlık olayları da yaşanabiliyor. Fakir bir alan olduğu için burası. Yani tüm Bombay için böyle diyemem tabii. Bazı kısımları gerçekten çok zengin ve milyonerlerle dolu. O kısmından da bahsedeceğim. Başka bir videoda Taj Mahal Otel'den bahsedeceğim. Zaten o kısmını gördüğünüzde yani Mumbai'nin tek bir tarafı olmadığını anlayacaksınız. Şimdi burada bir sokak var. Bu sokak biraz sıkıntılı duruyor. Sıkıntılı durduğu için gireceğim bu sokağa. Çünkü her zaman en sıkıntılı yerlerden en güzel hikayeler çıkıyor. Bakalım. Burası elektronik kısmı galiba. Ben Antika'yı arıyorum özellikle. Çünkü Antika tarafı buranın en meşhur yeri. Uzun süredir bu kadar Müslümanı bir arada görmemiştim. Özellikle Hindistan'da. Yani her yerde var ama özellikle burada çok böyle kompakt bir şekilde kalmışlar. Çok bağlı bir komün gibi yaşıyorlar şu an burada. Bayağı enteresan bir yer. Yani gerçek Hindistan'ı görmek adına. Hi. Çocuklar kamera görünce kafayı yiyor resmen. Ama bu bütün Hindistan için geçerli bence. Hiçbir çocuk görmedim ki şu kamerayı görünce bağırmasın, merhaba, selam falan demesin yani. Bayağı enerjikler yani. Hayat dolu, motivasyonları inanılmaz yüksek. Bazen şaşırıyorum açıkçası motivasyonlarının bu kadar yüksek olmasına. Kendi gözünüzle gördünüz. Bana çekme dediler. Selamünaleyküm. Ve tek başıma geldim. Kamera elimde. Sokaklarda rahatça yürüyorum. Yani etraftaki tepkileri kendiniz gördünüz. Ne kadar güzel karşılıyorlar. Reaksiyonları ne kadar iyi. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Çocuklar özellikle görünce bağırmaya, çığlık atmaya başlıyor. Ya keşke dedim ki elimde şöyle 15-20 tane en azından çikolatayla falan gelseydim. Çocukları da mutlu ederdik. Ama ya böyle bir bit pazarında bu görüntülerle karşılaşacağımı hiç sanmıyordum. Yani burası dediğim gibi Mumbai'nin değil, Hindistan'ın en büyük bit pazarı ve her cuma günü sabaha karşı 4'te başlamak üzere burada esnaf ürünlerini satmaya başlıyor. Ama kendimi o kadar güvende hissediyorum ki yani şimdi elimden biri kapıyormuş. Devam ediyorum. Selamünaleyküm. Kaham Çorpazar. I'm looking for antique. First left, then First step and then third left. first step and then Go straight, then second left. go straight second left. Yes. Okay, thank you. Şimdi Çorpazar yani bu bit pazarının en ünlü kısmı, en popüler kısmı Antika pazarına doğru gidiyorum. Bakalım orada nasıl bakıyorlar. Bakalım orada turist bulabilecek miyim? Bulmaya çalışmıyorum da merak ettim yani. Başka turist görebilecek miyim? O nasıl bakıyor? Baktığını görünce ona bakıyorum. Böyle yapıyor. Bazen de onaylıyorlar şu şekilde. Ha yaparak. Hi bro, how are you? Thank you. How are you? Where are you from? Turkey. You? Yeah. Mumbai itself. Mumbai. Okay. Yeah. What is the name Bu on da the blog? bu arkadaş da işte What's geldi. your name on the blog? You have a phone? I can write it. Sure. Çok seviyorlar konuşmayı. Hi, yalla yolo. Çok sinek var. Ya bir sinek de adandı çok fena. Yani.
de tanımıyorum. Adamın bir ismini söyledim, unuttum. İsim hafızam çok kötü. Önemli de değil zaten. Öyle yani. Burada böyle gözlükler falan var. Vintage, az vintage, çok değil. Number is 21 Esnaf iyi ya. Yani tepkileri görüyorsunuz. Bence harika. Bir dakika. Telefon gitti sandım. Telefon giderse ben de giderim ya. Çorpazarı'nın tam bu noktası o kadar kötü kokuyor ki. Yani neyse hızlı yürüyorum. How are you, man? Good. How are you? I'm fine. How are you? How is it going? Ha, tamam. Acıktım. Yiyecek de çok bir şey yok etrafta. How much is banana? 10 rupi diyor. Yani 2 tane buradaki muzlardan 10 rupiymiş. Ve gayet iyi fiyatı çünkü muzlar bayağı büyük. Bayağı enteresan bir şekilde büyük. Doyurucu olur diye tahmin ediyorum. Okay bro, can I get two bananas for 10 rupees? Yes. Two bananas. Yes, okay. Adama dedim 2 tane ver de anladım anlamadım. Her zamanki gibi kafa sallıyor. Biraz yoruldum galiba. Zaten bu kadar short deneyimi bence bir gün için yeterli. Yani gördünüz, insanlar üstünüze gelmiyor. Sıkıntı veren yok. Ben gayet rahat ettim açıkçası burada. Oturulabilecek her yerde kesinlikle biri oturuyor ya. Biri oturuyor yani. Şunların her böyle merdivenin üzerinde biri var. Çok kalabalık ya. Her yer insan. Buradan bakalım geçilir mi? Geçilebiliyor mu? Göreceğiz. Bayağı dar bir sokak. Hello. Burada baharatlar falan var büyük ihtimalle. Vay, beyaz Hintli. Çok rastlanmıyor bunlara. Genelde zengin oluyorlar ama tabii kalbinde zengin olabilir. Bunu bilemeyiz. Çorpazar tüm hızıyla devam ediyor. Burası biraz daha dar bir yer. Daha az tekin diyebilirim. Ama yine de hiçbir sıkıntı yok yani. Hiç dendiği kadar bir şey yok yani burada da. Gayet rahat ilerliyorum. Hatta darlayan bile yok. İlginçtir. Şu anda darlayan bile çıkmadı yani beni. Bakalım bu sokak nereye kadar gidiyor. Ve ileride bir yerde bitiyor gibi duruyor. Yani çok ilgimi çeken bir şey olmadı bu Çorpazar'da. Bir tek antikacıya giremedim. O da işte öyle kaldı. Kamerayı ters tutmama rağmen onlara doğru tutuyorum sanıyorlar. Bazıları sadece işte no foto, no video falan yapabiliyor. Onlara da özellikle gösteriyorum. Şöyle kendimi çekiyorum diye. Sıkıntı olmuyor. Yani bu böyle ileriye doğru gidiyor. Daha fazla gitmeyeceğim buradan. Aynılaşıyor çünkü. Sebze meyve var bir de. Çok gerek yok çekmeye. Buradan ileriye doğru gidiyor. Burada biraz gecekondu havası var. Ama ilerleyen sokaklarda da biraz aynılaşan bir durum var. O yüzden daha fazla ilerlemeyeceğim. Buradan yavaş yavaş geriye dönmeye başlıyorum. Biraz aynılaşmaya başladı sokaklar. Burada biraz gecekondu havası var. Yani Dharavi kadar olmasa da ciddi bir gecekondu havası var buralarda. Daha fazla ilerlemeyeceğim. Şimdi buradan yavaş yavaş geri dönüşe geçiyorum. Neyse. Uzun bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Ben de bugün diyorum Çorpazar'daydım. Neden turist yok diyorum ya. Hiç yoktu çünkü. 2,5 saat boyunca belki bütün o pazar, büyük pazar alanını dolaştım.
Ve ya inanır mısınız, bir tane turist, bir tane Avrupalı, Batılı görmedim. Ona çok şaşırmıştım ama onların hepsi burada şu an. Selficiler, prof fotoğrafçılar. Şu anda Marine Drive denilen uzun bir kordonda yürüyorum. Atmosfer gerçekten çok güzel. Ben Mumbai'den bu kadar güzelini, bu kadar keyiflisini beklemiyordum. Biliyorsunuz Mumbai'nin eski ismi Bombay. İngilizlerden önce Portekizliler buradaydı. Portekizliler de buraya geliyor ve bu koyu görüyorlar. Aynen şu şekilde. Ve arkasından diyorlar ki Boa Baie, Portekizce'de güzel koy. Oradan sonra tabi bu ufak bir evrim geçiriyor ve Bombay oluyor. Bu ismi almasının sebebi Portekizlilerin burayı görüp buraya Boa Baie ismini vermeleri, yani güzel koy ismini vermeleri. Ve bu ismi de bence hak ediyor. Objektif olarak yorumlamam gerekirse bu ismi gerçekten hak ediyor. İşte saat 6'ya yaklaştı. Hava biraz kararmaya başladı. Gün batımı için insanlar buraya geliyor. Görüyorsunuz bu şekilde insanlar burada takılıyor. Bayağı keyifli bir ortam. Çünkü suyun dibinde olduğumuz için de aynı zamanda burası çok esiyor. Esinti gerçekten gerekli. Şu anda gerçekten gerekli esinti, çünkü hava çok sıcak. Biliyorsunuz Mart ayı şu an. Mart ayının başındayız. Ona rağmen çok sıcak. Aslında yaz olarak geçmiyor bu ay. Geçiyor mu? Geçiyor galiba, yazın başı şu an. Ama gündüz o kadar sıcak ki. Yani zaten videolarda da fark etmişsinizdir. Sıcak yani. İnanılmaz sıcak. Ama akşam olduğunda, hava karardığında bir o kadar da güzel oluyor hava. Yani ne sıcak ne soğuk. Fotoğraf çekiliyorlar. Kesmeyelim insanların fotoğrafını. Çünkü yeri geliyor biz de çekiliyoruz. Biz de aynı saygıyı istiyoruz. Bir lafı var Tony Soprano'nun. Those who want respect, give respect. Yani neyse, aşağıda zaten yazdım altyazıyla. Burayı çok yeni keşfettim ben. Daha bugün keşfettim. Bugün 4. günüm. Ve muhtemelen Mumbai'de kaldığım süre boyunca her gün en az bir kere gelirim buraya bu dakikadan sonra. Şu evler de bayağı iyi değil mi? İşte bu yüzden ben burayı biraz da İzmir'e benzettim dedim. Bizim yalıya falan bayağı benziyor. Palmiyesiyle olsun, evlerin manzarasıyla olsun. Hemen karşısında böyle bir körfezi olmasıyla olsun. Olsun. Yani biraz Avrupa'yı bir yer diyebilirim Mumbai için. Bu birkaç gün biraz dinlenip, kendime bakıp, biraz sağlığıma kavuşup, o otobüs yolculuklarını biraz unutup, buradaki konfor alanıma girerek, biraz dengeleyerek kendime gelmeyi planlıyorum. Bundan sonra bakacağız nasıl bir şey olacak. Şimdilik görüşürüz.